Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim ve izleyenlerim. Bugün yine otantik bir tarifle geldim. Yöresel bir lezzet, beni çocukluğuma götüren çok şahane ve lezzetli, tam bir lezzet bombası diyebileceğim kahvaltılık zahterin yapımını göreceğiz. Malzemeleri görüyorsunuz. Neler kullandığımı hem yapım aşamasında hem de şimdi anlatayım. Bir kase sarı leblebi, fındık içi, susam, ceviz içi, yer fıstığı, ay çekirdeğinin içi, badem içi, rezene, kişniş, tuz, kırmızı toz biber, sumak, kimyon, kekik, zerdeçal, tarçın, zencefil, çörek otu ve reyhan kullanacağım. Şimdi öncelikle malzemeleri kavurmakla başlayalım. Bir teflon tavanın içine önce fındığı alıyorum. Ay çekirdeği içine ekledim. Badem içi ekledim. Ceviz içi, yer fıstığı. Bu malzemeleri güzelce kavuralım. Pazarda satılan susamlardan böyle koyu renkli olan beyaz susamlar olmaz. Pazarda satılıyor, alabilirsiniz. O kırmızı susamı güzelce musluğun önünde çamurlu suları akıp dupduru olana kadar susamı güzelce yıkamamız gerekiyor öncelikle. Ben öyle yaptım. Güzelce yıkadım. Şimdi tavanın içine aldım. Bu şekilde hem kuruyacak hem de kavrulacaktır. Bir avuç kişniş ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar rezene ekliyorum. Güzelce kavurmaya devam edelim. Bir yemek kaşığı kadar da çörek otu ekledim. Görüyorsunuz şifayı. Benim anneannem bunu biz çocukken bize geldiğinde yapardı. Anneannem Elazığlı, çok güzel yemekler yapardı. Allah rahmet eylesin. Kavun çekirdeğini yazdan biriktirirdi. Kavunun çekirdeğini atmazdı. Karpuzun çekirdeğini atmazdı. Onları biriktirirdi. Bu şekilde kavururdu. Daha sonra zahter yapımında kullanırdı. Ben bir kase sarı leblebi kullandım. Bu malzemelerden eksik olan olabilir, fazla olan olabilir, fark etmez. Yani illa şu olacak, bu olacak veya bu olmazsa olmaz diye bir şey yok. Ama ana maddesi susam mutlaka olmalı. Diğerleri de size kalmış. Evinizde hangileri varsa kavurup kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kavun çekirdeğini mutlaka kullanmanızı öneririm. Ben biriktirmiyorum. Atıyorum, hiç düşünmüyorum yani böyle zahter yapabileceğimi. Ama keşke biriktirseymişim. Ama kullansanız da olur, kullanmasanız da olur. Böyle küçük bir robottan geçiriyorum. Tabii biz küçükken böyle robotlar yoktu. Anneannem havanda döverdi. Sonra elekten eleyerek yapardı. Bayağı zahmetli olurdu. Ama şimdi gördüğünüz gibi pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Bütün malzemeleri bu şekilde un haline gelene kadar parçalıyoruz. Bakınız, kıvamı bu şekilde olmalı. Evinizde hangi malzeme varsa onları kavurup kullanabilirsiniz.
Yapımı gerçekten çok kolay ama gerçekten çok lezzetli ve çok şifalı bir tarif. Şimdi baharatların içine bir tutam da kuru reyhan ekliyorum. Susamlar iyice kurudu, kavruldu. Biraz da böyle baharatlarla beraber biraz da zeytinyağı damlattım. Beraber kavuruyorum. Çıtır çıtır susamlardan sesler çıkmaya başladı. Mısır gibi patlamaya başladı bu arada susamlar. Artık şöyle bir tatlı kaşığından az tuz ekledim. Tuzu daha önce de kullanmıştım, bir tatlı kaşığı. Hepsini videonun altına yazacağım. Susamları da sıcakken kavuralım. Kavuralım diyorum. Çekelim. Daha güzel parçalanır, daha güzel özü çıkar. Çok da fazla susamları çekmeyelim. Çünkü o zaman tahine dönüşür. Kıvamı bu şekilde olmalı. Susamlar da kavrulunca o kadar güzel kokular yayılmaya başladı ki, evet, kıvamı bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Tadı da çok lezzetli. Evet, bu da sonuncusu, artık bitirme aşamasına geldik. Hepsini bir kabın içinde topladım. Şimdi hepsini güzelce karıştıracağım. Hepsini eşit bir şekilde dağıtalım. Birbiriyle karıştıralım. Çok güzel karıştıralım ki lezzetler eşit dağılsın. Zahter çok eski bir tariftir. Yani yüzyıllar öncesine dayanan, Anadolu'da özellikle yapılan, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hatay yöresinde yapılan, hatta unutulmaya yüz tuttu neredeyse, artık yeniler yapmıyordur. Ben de yapmıyordum. Birden hatırladım ve yapmak istedim. Evet. Eminim birçoğunuzu çocukluğunuza götüren güzel bir hatırası vardır zahterin. Şimdi yemesi de bu şekilde oluyor. Küçük bir kasenin içine sızma zeytinyağı bir ekmeğe batırıyorsunuz. Daha sonra zahtere o şekilde tüketiyorsunuz. Daha sonra saklayacaksanız böyle temiz kuru kavanozların içinde kapağını sıkı bir şekilde kapatarak saklayabilirsiniz. Dediğim gibi önce zeytinyağına ekmekten bir parça böyle koparıyoruz. Önce zeytinyağına, daha sonra zahtere, o yağ ne kadar ki tuttu zahterden o şekilde tüketiyorsunuz. Yanında çayla beraber sıcacık. Çok lezzetli gerçekten ama çok fazla da tüketmemek gerekiyor. Kilo yapabilir. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet şifa olsun.